Selamünaleyküm tekrardan. Herkese hayırlı Aleykümselam. akşamlar diliyorum. Dijital Ribat'ta Söyleyecek Sözüm Var'ın yeni bölümüyle sizlerleyiz bu akşam. Sevda Hanım, Esra Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş Aleykümselam. bulduk. Dilerseniz sorularla yayınımıza başlayabiliriz. Hemen e, kendinizi tanıtarak başlayabilirsiniz Sevda Hanım. Ben başlayayım inşallah. Sevda Kocaoğlu Yalçın ben. Bir kamu kurumunda görevliyim şu anda memur olarak. Ee, Gıda mühendisiyim. Gıda mühendisliği yapıyorum. Ayrıca işletme ve psikoloji mezuniyetim de var. 37 yaşındayım şu anda. Tekirdağ Çorlu'da yaşıyorum. Sevda Hanım hangi turla gitmiştiniz? Nasıl uyandı bu bilinç? Biraz bundan bahsetmek ister Ee, misiniz? evet tabii ben Bereket Turizm'le gittim. Büşra Nur Gürbulak Hoca'nın rehberliğinde, mihmandarlığında gittim. Şimdi benim hikayem biraz farklı oldu. Yani ben kendime ödeme yaparak gitmedim aslında. Şimdi bizim kendi küçük bir cemaatimiz var diyeyim. Yani sadece arkadaş ekibimizle dini sohbetler yaptığımız, tefsir çalışmaları, Kur'an çalışmaları ve işte dini şeyler izlediğimiz, onun üzerine konuştuğumuz küçük bir topluluğumuz var. Bu topluluk pandemi zamanında başladı. O zaman zaten böyle şeylere çok ihtiyacımız vardı. Benim de çok ihtiyacım olduğu bir dönemde o zaman. Birlikte sonrasında bunlar gelişti. Biz farklı projeler yapmaya başladık birlikte. İşte su kuyusu açtırmak gibi. Sonrasında oradaki olan arkadaşlarımdan biri hani neden Kudüs'e birine göndermiyoruz diyerekten bir ateş attı aslında ortaya. O zaman da hani Kudüs işte Filistin meselesi bu şekilde değildi ama biz de çok farkında değildik açıkçası o zamana kadar. Hani biliyorduk bir şeyler üzülüyorduk ama hep böyle geri planda kalıyorduk. Sadece üzülmekle kalıyorduk. Oraları gidip birisi görsün ve bize de anlatsın ve bizim de içimizde bir alev yansın dedik. O şekilde biz para biriktirmeye başladık. Yani her gün, her ay aylık belirli bir bütçe belirledik. Küçük küçük birikimlerle bir şeyler yapmaya başladık. Sonrasında sanırım 2 yıl civarında falan para birikti. Sonra kendi aramızda gidecekler arasında bir kura çekildi ve ben çıktım. O anı hiç unutamıyorum. Yani o an çok değişik bir anda. Aslında tam olarak neyin içinde olduğumu bilmediğim ama içimde böyle çok güzel bir coşkunun olduğu bir andı. Yani gidecektim. Aslında nereye gittiğimi de tam bilmediğim bir dönemdeydim aslında ben. Onun öncesinde sadece işte Kudüs'le ilgili okuduğum kitaplar, hani derinlemesine bir çalışma içerisinde değildim açıkçası Kudüs'le ilgili ama sonrasında o alev yandı. Sonra artık hani araştırmalara başladım. Kudüs'le ilgili bilgi sahibi olmam gerektiğini düşündüm. Sonra Büşra Hanım'ın bir aile Anneler ve Kudüs'le ilgili bir programı vardı. Onu bir arkadaşım önerdi. Sonra kendisiyle tanıştım. Oradaki işte e, konuşmacılarla falan tanıştım. Kendisiyle tanışınca onun mihmandar olduğunu fark ettim. Sonra önce başka bir kişiye yazmıştım. Sonrasında kendisi ona önerdi ve iyi ki de Büşra Hoca ile gitmişim. Bereket Turizm'le gitmişim. Yani ilk turumun bu şekilde olması benim için zaten manevi olarak başka bir anlamı da var. Biz aslında kendi içimizde bir direniş başlatmıştık o hamleyle ve ben hem kendim hem de bu güzel grup için aslında orada bulunduğum için böyle bir serüven başladı benim için. Maşallah, barakallah. Bizim her hafta böyle çeşitli sorularımız oluyor ve her hafta da hani o soruya mukabil eden bir Beytülmakdis gidiş süreciyle karşılaşıyoruz. Bu hafta da sorumuz direniş nedirdi ve siz Hı de hı. aslında fiili olarak nasıl direniş gösterdiğinizi şu an anlatmış oldunuz. Evet, Peki elhamdülillah. sorudan devam edelim. Hani sizin için direniş nedir? Bir de bunun cevabını almak isteriz. Olur. Yani şöyle hani direniş böyle Filistin özelinde daha çok işte o insanlara üzülerek ya da işte dua ederek yapılacak bir şeymiş gibi gözüküyor bizim nezdimizde ama gerçekten direniş bence. Oraya ve oraları anlamak için, hissetmek için bir yol açmak, bir ateş bırakmak ve o aydınlıkla birlikte o yolu açmaya çalışmak bence direniş. Oradaki insanların yaptığı şeyi uzaktan sadece izleyerek anlayamıyoruz çünkü. Onun için bir şeyler yapmamız lazım. Peygamber Efendimizin dediği gibi hani gidemiyorsak da oraya bir zeytinyağı götürmemiz. Buradaki zeytinyağımız ne? Ona karar vermemiz lazım. Direniş. Hani onlar direnirken biz de onlarla birlikte
birlikte olmak için ne yapmamız gerekiyor? Bunu önce düşünmemiz lazım. O noktada yapabileceğimiz pek çok şey var. İşte sizin başlattığınız dijital ribat gibi, işte bizim o zaman arkadaşlarımızla başlattığımız hani birini gönderelim temsili olarak biz de kendi içimizde bir yol bulalım. Yani aslında uzak değil o mesafeler. Yani elini tutmuş oluyoruz aslında oradaki direnen Müslüman kardeşlerimizin. Bu anlamda direnişi ben gerçekten bir ateş yakıp o yolda birlikte yürümek için mücadele etmek olarak görüyorum. Çok güzel örnek oldunuz bizlere de Sevda Hanım. Yani arkadaşlarınızla birlikte böyle para biriktirerek aranızdan birini göndermeniz aslında sizin zeytinyağınız maşallah. Peki ilk gittiniz yani bu direniş metoduyla birlikte Mescid-i Aksa'yı görünce neler hissettiniz? O anları bize anlatmak ister misiniz? Yani öncesinde zaten şeydi işte Büşra'nın çok fazla bizi hani hazırladı sürece bir sürü işte bize öncesinde hazırlık için farklı işte sunumlar, bilgilendirmeler attı. Orada biz nelerle karşılaşacağımızı zaten az çok biliyorduk. Hani hiç bilmiyor gibi gitmedik. Çok güzel bir hazırlık içerisinde gittik ama şimdi Mescid-i Aksa'la buluşma gerçekten sanki şey gibiydi. Yani orada birçok peygamberin ayak izini, Peygamber Efendimizin ayak izini ve sanki onlarla da buluşma gibiydi. O yüzden çok farklı bir heyecan oluyor. Yani ilk gördüğüm andaki o duygu sanki şu anda yaşıyor gibiyim. O an bir video çekmiştim ben. Hani o an tam girerken Mescid-i Aksa'yı görerek böyle çok duygulu ve ağlayarak bir videoydu o. O anın heyecanını asla unutamam. Yani bir çok özlediğiniz biriyle kavuşmak gibi ama bilmediğim bir yer aslında benim. Ama hep sanki oradaydı ruhumuz. Yani bence üç mescit için de öyledir. Ben Umre ziyareti yapamadım. İnşallah orayı da çok istiyorum ama bence Umre'ye gittiğimde de Kabe ve Medine'de de ben aynı şeyleri hissedeceğimi düşünüyorum. Sanki bizim ruhlarımız daha önce zaten oradaymış ve özlediğimiz bir şeye kavuşmak gibi ama uzun yıllardır görmediğimiz bir yakınımıza kavuşmak gibi bir andı. Mescid-i Aksa'yı ilk başta zaten girince o topraklara bir de girmek de çok zor bu arada. E, Girince ama rahatlıyorsunuz. Yani çok zor bir şeyi başarma hissiyle birlikte Mescid-i Aksa'nın karşınızda olması sanki rüya gibi geliyor ilk başta. Ben neredeyim? Gerçekten burada mıyım? Yani o an öyle bir an oluyor gerçekten. O anı asla unutamam. Evet, çok böyle farklı bir atmosfere geçiş yaptığınızı hissediyorsunuz gerçekten. Evet, evet. Peki ilk böyle El Halil ziyaretinizden de bahsetmenizi isterim. Mescid-i Aksa ziyaretinden sonra. Orada nelerle karşılaştınız? Ben de çok isterim. Yani şöyle şimdi ilk başta açıkçası şöyle El Halil bende bir şey tam olarak kafamda oturmuyordu. Çünkü hani Mescid-i Aksa deyince El Halil'de çok yan yana bahsedilen iki yer. Ama El Halil'in e, bu kadar bizim için anlamlı ve bu kadar aslında e, yani nasıl söyleyeyim? Yani el ele terk edilmiş gibi. O yüzden hani onun oranın o halini görmek benim kalbimde hep yaradır. Yani şu an El Halil deyince tekrardan böyle duygularım canlanıyor. Yani Mescid-i Aksa'da şöyle bir duyguydu. Mescid-i Aksa bir huzur yeri gerçekten de. Hani oraya girdiğinizde Mescid-i Aksa'ya girdiğinizde o duyguyu, o yoğunluğu hissediyorsunuz. Hani kavuşmak ama bir rahatlama. El Halil'de girerken çok zor gerçekten hani yani üstümüz arandı işte çok zor şartlarda girdik ki birkaç kişinin işte çantasına bakmak istediler ve çantada herhangi bir kusurlu sıkıntılı bir şey var mı diye zaten öncesinde de bizi uyarmışlardı ama benim çantamı seçtiler mesela orada ekipte olan yani turda olan 40 kişi yaklaşık biz gitmiştik turda olan 40 kişinin sorumluluğu sanki bende gibiydi bu ayrı bir duyguydu. Sonrasında o sokaklar aslında o sokakların bir anda çok şenlikli bir şekilde olması. Çünkü o direniş ruhuyla birlikte orada bir yaşam var. Yani onlar aslında çok doyasıya yaşıyor hayatı. Onu görüyorsunuz. Yani o açan çiçekler, işte oradaki evlerin aslında bir yandan
sessiz sakin bir ruh hali olmasına rağmen duvarda resimler, evlerinde çiçekler, evleri renkli renkli. Yani o hal çok ilginç. Hani nasıl olabilir? Çünkü normalde düşünsenize siz böyle bir durumda olsanız yasta olmaz mısınız? Hani renksiz olursunuz ya da üzüntülü, depresyon da olursunuz gibi, ama o insanlar gerçekten acısını da neşesini de doya doya yaşıyor. Yani çok fazla yaşamla iç içeler ve ölümle de aynı zamanda onu hissediyorsunuz. Daha sonra el eline gidince işte Hazreti İbrahim atamızın kabrinde ben o kadar ağladım ki. Bir de ben şöyle bir durumdayım. Pandemi döneminde, pandemiden birkaç ay önce ben babamı kaybetmiştim. O yüzden hani İbrahim Aleyhisselam hep bizim babamız olarak söyleriz ya. Sanki bir baba kucağı gibi. Ben ona sarılmışım gibi. O kadar içimi döktüm ki, yani hem babam, hani babamın gerçekten somut babamın özlemi, hem de Hazreti İbrahim'de sanki o biraz böyle dindi bende, ama o duygular canlanınca orada inanılmaz bir duygu seli yaşadım ben ve bu bana hem çok ilginç geldi, sanki tanıyormuşum gibi, Hazreti İbrahim'le vakit geçirmişim gibi bir his. Hem de beni rahatlattı. Yani babama olan özlemimi sanki dindirdi. Hani bana teselli verdi Hazreti İbrahim atamız. Ben El Halil'de bunu hissettim. Yani bu duygular çok çok fazla yoğunluk yaşadığım ve aklımdan çıkmayacak bir yerde. Evet, Mescid-i Aksa hep bizim sol tarafımız, kalbimizde, ama El Halil de benim için duygularımda çok yüksek bir yerde, Hazreti İbrahim makamı. Ya çok özel bir andan bahsettiniz. Gerçekten çok etkilendik. Ben hep El Halil tüm güzelliğine rağmen o esaret hissettiğimiz şehir olarak böyle tanımlarım. Esir şehir El Halil derim. İnşallah oraların da en kısa zamanda hani Rabbim özgürlüğüne kavuşabilmeyi nasip Özgürlüğüne, eylesin. kurtuluşuna ve o şekilde bizi böyle zorla alışlarının tam tersine biz coşkuyla, neşeyle girmeyi nasip etsin oralara. Çünkü oralar gerçekten bizim ve bunu oraya gittiğimizde çok güzel bize Filistinliler hissettiriyor. Bu duygu da çok güzeldi benim için. Evet, amin inşallah. Peki Sevda Hanım, Anneler ve Kudüsler seferiyle gittiniz. Hı hı. Çocukların bu noktada hani nasıl deneyimleri oldu? Bunu aktarmak ister misiniz? Nasıl bir şen şakrak hava vardı? Biraz güzel şeyler konuşalım. Evet, çok güzeldi. Yani 6-11 Ağustos'ta gittim ben 2025 tarihinde. Hatta öncesinde de Mayıs ayında gidecektim. Karar verene kadar dolmuştu. Hani üzülmüştüm, işte yetişemedim vesaire diye. Ama sonrasında Anneler ve Kudüsler seferiyle gitmek nasip oldu bana. Ben şeye çok şaşırdım. Yani ben şöyle bir durumdaydım. Eşimle ayrı yaşıyorduk o zaman. Onun işte tayin olma sürecini bekliyordum ben. Ben eşime bu durumu söylediğimde eşim tabii biraz kaygılandı. Yani hani nasıl olacak, şu anda çok sıkıntılı süreç vesaire diye. Büşra Hoca o yönde bana çok telkin verdi. Sonrasında ben böyle hani kendim için bunları düşünürken aileler çocuklarıyla birlikte gelmişler. Yani çünkü etrafımdaki insanlar da biraz bana deli gözüyle baktı. Çalıştığım yerde ya da işte farklı farklı cenahtan diyeyim arkadaşlarım da var. Onlar da böyle hani bu dönemde nasıl gideceksin? Hani buna ne cesaret, bu nasıl olur vesaire gibi. Hani benim için çok normal olan bir şey. Aslında yapmamız gereken bir şey. Tam da şu anda gitmemiz gereken bir durum olmuşken onlar için delilik işiydi. Orada da çocukları görünce ben aslında ne kadar doğru bir şey yaptığımı anladım. Çünkü çocuk olan bir yer, insanlar şunu düşünün, yani insanlar çocuklarını güvendikleri bir yere götürürler. Bence bizim en güveneceğimiz yer Mescid-i Aksa. Çünkü peygamberimizin ayak izleri var, peygamberlerin ayak izleri var ve çocuklar o ayak izlerinde yürüdüler. Yani bir çocuk çocukluğunda yaşadığı şeyleri unutabilir ama o hisleri unutmaz. Bir süre sonra o çocuklar o hislerle hatırlayacaklar oraları ve tekrar tekrar gitmek isteyecekler. O yüzden e, hani annelerden Kudüs doğar ya da Selahaddin Eyyubiler doğacak dedikleri şey gerçekten bu olsa gerek ve orada hani o küçük kalplere o tohumları atmak çok özel bir durum bence, onlarla birlikte gitmek. Ve Anneler ve Kudüs programında işte birlikte e, işte ablaları, oyun ablaları vesaire vardı. Onlar için çok güzel hazırlanmış şeyler vardı. Çocuklar da çok fazla keyif aldı. Evet, hani çocukla olmanın
işte ailelerin yaşadığı bazı zorluklar olabilir ama aileleri de rahatlatan birileri vardı. Biz de zaten ekip olarak çok güzel bir ekiptik ve hani biz de destek olmaya çalıştık onlarla. Çocuk neşesi çok ayrı. Hani onlarla ne bileyim uyanmak, birlikte işte kahvaltı yapmak, sonra Mescid-i Aksa'nın içerisinde gezerken onların coşkuları, işte Büşra Nur Hoca'ya küçük mihmandarlar gibi destek olmaları, onların hani Büşra Hoca'nın onlara işte gerçekten bir mihmandar gibi bazen söz vermeleri, sürekli ilgilenmesi, yani çok farklı bir atmosferdi gerçekten ve ben de şunu istedim. İnşallah ben de işte çocuğum yok şu anda benim. İnşallah nasip olursa ben de çocuğumla bu şekilde gidebilmeyi. Çünkü Büşra Hoca orada kendi çocuklarıyla geldiği serüveni de anlatmıştı. Bu arada o Anneler ve Kudüsler Akademisi'nde de bunu anlatmıştı Büşra Hoca. Bu çok büyük bir cesaret ama yapılabilir olduğunu da gösteriyor aynı zamanda böyle şeyler. Hani ben kendim için gidilebilir olduğunu etrafıma gösterirken ben orada çocuklarla giden aileleri gördüğümde de evet çocuğumla da gelebilirim oldum. Çünkü bunlar böyle böyle. Hani gördüğünüz şeyleri kendinize örnek almaya başlıyorsunuz. Evet zordu, içeriye girmek zordu ama etrafımdaki insanların düşündüğü kadar da bir zorluk yoktu. Çünkü yol evet meşakkatli ama sonu çok güzel. Evet, bu vesileyle de hatırlatmış olalım. Şu anda da bir Anneler ve Kudüsler Seferi düzenleniyor. Oyun Ve ablası aynı destekli. tarihte. İnşallah hani ona da bakmalarını yönlendirmiş olalım bu vesileyle. İnşallah, inşallah. Peki Sevda Hanım, biraz da böyle Mescid-i Aksa'da hatırlamış olduğunuz bir anınız var mı? Yani sizi güldüren olabilir, mutlu eden olabilir. Öyle bir şey dinlemek isteriz. Yani şöyle, şimdi Mescid-i Aksa, şimdi biz normalde camilere işte kutsiyet atfettiğimiz için camilerimizde çok fazla işte belirli kurallar var. Yemek yenmiyor, işte konuşulmuyor vesaire iken Mescid-i Aksa'da çok fazla evleri gibi yaşayan insanlar var. Yani zaten ribat tutan insanlar var. Orası ayrı, işte çoluğuyla çocuğuyla işte biz nasıl bir pikniğe gideriz, bir pazar etkinliğine gideriz. Onlar Mescid-i Aksa'ya geliyorlar. Bu yani düşünsenize gezdiğiniz yer Mescid-i Aksa. Bu bana çok büyük bir lütuf gelmişti o insanlar için. Tamam meşakkatlerini çekiyorlar ama çok büyük bir lütuf orada olabilmek gerçekten ve onların hani cami anlayışı tamamen yaşayabilecekleri bir alan. Çünkü çocuklar bahçesinde koşturuyor, işte kuşlarla onlarla oynuyor, herkes birbirine ikramda bulunuyor. Yani bu Allah'ın gerçekten lütuflandıracağı bir yer. Tabii ki girmenin zorluğu dışında oraya içeri girdiğiniz zaman hani içinizin kapladığı huzur için her şeye değer. Biz orada en son gün ben oda arkadaşımla Gamze buradan onu da almış olayım. Çok iyi anlaştık subhanallah. Ve biz böyle hani hiç birbirimizi bırakmadık. En son günde daha çok Mescid-i Aksa'da vakit geçireceğimiz bir gündü bizim. Orada işte dışarıdan bir şeyler aldık. Bir de içeri girdiğimizde dışarı çıkmak çok istemedik. Çünkü tekrar girmek zor olduğu için yani bir kere girip uzun vakit geçirmek gibi. Ama genelde işte ziyaretlerimizi vesaire Mescid-i Aksa dışında da gittiğimiz yerler olduğu için Mescid-i Aksa'yı görebileceğimiz en yoğun gün son gündü diyebilirim. O gün işte dışarıdan aldığımız şeylerle orada bir sofra kurduk bahçesinde. Mesela o anın lezzetini ben hiç unutamıyorum. Çünkü düşünsenize yani en güzel hani dünyada gördüğünüz en güzel manzarayı düşünün. Onun karşısında yemek yiyorsunuz. Bizim manzaramız Mescid-i Aksa'ydı ve gerçekten en güzel manzaraydı bizim için. O an çok keyifliydi. Şimdi Gamze ile de hani çok güzel muhabbet ettik, sohbet böyle keyifli bir an. Yani o anın hissini yaşamak için böyle çok yoğunluklu yaşadık yani ikimiz de o anı. Şimdi resimlere baktığımda tekrar o an karşıma geliyor. O an çok çok güzel bir an yani çok mutlu olduğum bir an. Bu arada şeyi de es geçmeyin. Çok hani mutlu olduğum, huzur bulduğum anlardan biri de o insanlarla muhabbet ederken o insanların içtenliği. Yani o kadar mı misafirperver olunur? Gerçekten böyle bize sarılıyorlar. İşte Türkiye'den geldiğimizi gördüklerinde mutlu oluyorlar. İşte bize bir şeyler sürekli ikram. Biz onlara bir şey ikram etmeye çalışıyoruz. Onlar bize ikram etmeye çalışıyor vesaire.
vesaire böyle çok şey birleştirici bir ortamdı. Yani gerçekten Müslüman kardeşliğini biz orada yaşadık. Bir de sokakta yürürken bir falafelci abimiz vardı. Her geçişimizde hiç para almadan falafel uzatıyordu bize. Yani yemek yerken bile normal sandviç aldığımızda bile bizden para almak istemedi. Tabii ki verdik ama yani gönülleri o kadar bol ki ne kadar zorluk çekiyor oradaki esnaf. Hani özellikle onlara kazandırmak istedik, bir şeyler yiyip içmek istedik Müslüman olan esnafa. Yani bu kadar bir gönül bolluğu. Allah gerçekten Kudüs topraklarına bir bereket vermiş ve o bereket taşıyor. Biz o bereketten ne kadar alabiliyorsak o kadar faydalı olarak çıktık. Onlar nasıl bir bereket içerisinde tarif edilemeyecek bir şey yani. Siz şimdi bereket dediniz, sofra dediniz. Benim aklıma direkt Babürrahme Mescidi geldi. Orasıyla ilgili anlatmak istediğiniz şeyler olur mu? Ya Babur Mescidi'nde şöyle orada bir namaz kılabildik ama Babur Mescidi'nde de özellikle meyveler, o sofralar, o ikram edilen şeyler çok başka. Hani onlar böyle şeydi oradaki çok böyle yorulduğumuz, ferahlamak istediğimiz bir anda biz Babur gidebildik ve Babur birazcık da böyle şey dikkat etmemiz gereken bir mescit. Çünkü e, nasıl diyeyim orasının dinlenildiği vesaireyle ilgili böyle şeyler olabiliyormuş. O yüzden dikkat etmemiz gerekiyordu konuştuklarımıza vesaire. Dışarıda anlatımlarını yapmıştı Büşra Hoca. Sonrasında içeri girdik. Bir de İmam Gazali'nin de oradan hani izleri olduğu için Babur Rahme'de. Bu durum bizi böyle ayrı bir heyecanlandırmıştı dinlediğimizde. Oradaki işte meyve ikramları, oradaki hava çok güzeldi. Daha sonrasında yine Babur Rahme'ye gitmişti. Namaz kılmak istediğimizde kılamadık. Açık değildi o anda. Hani üzüldük böyle Babur Rahme'ye bir veda etmek istemiştik son günde mesela. Oraya gidemedik çünkü her mescitte her vakitte namaz kılınamıyor. Oraya bir veda edememiştik. İnşallah diğer seferlerinde Babur Rahmet'e daha fazla vakit geçirmek isterim. İnşallah. Peki son olarak bize tavsiye etmek istediğiniz şeyler nelerdir? Bunu sormuş olayım. Yani şöyle şimdi hani direniş dedik ya direniş ruhu bugünün konusu oydu. Şimdi direnişi bazen şey işte uzaklarda bir şey olarak görüyoruz veya işte yapamayacağımız bir şey olarak görüyoruz veya sadece işte direnenlere helal olsun çok güzel direniyorlar deyip çıktığımız durumlar olabiliyor. Ama direniş böyle bir şey değil. Direnişi başlatan bizim o kalbimizdeki ateş ve bunu başlatan şey de oraları daha çok tanımak, daha çok bilmek. Çünkü hakkında bir şeyler bildiğinizde daha çok seversiniz, daha çok tanırsınız, daha çok içine girersiniz. O yüzden Kudüs'ü önce tanımak, hakkında bir şeyler öğrenmek, üzerine çalışmak. Sonrasında da mümkünse gitmek. Yani şöyle ben tanıma yolculuğuna önce giderek başladığım için kendimi kutlu hissediyorum açıkçası. Çok şükür böyle bir şey nasip oldu bana ve defalarca olsun. Ben daha önce şeyi anlamıyordum. İşte Ümre'ye giden insanların işte defalarca gitmek istemesini. Çünkü şey hani bir kere gitmiş, görmüş. İşte sonrasında belki gidemeyen birine destek olabilir. Onunla hani o gitsin gibi düşünüyordum. Ama ben de şu anda Kudüs'le alakalı hatta çok özlem duyduğum bir döneme denk geldi bu sohbette. Çok özlüyorum Kudüs. Yani defalarca gitmek istiyorum. O yüzden hani gitmek kadar leziz olmayacak hiçbir zaman Kudüs'ü tanımaya çalışmak. Mümkünse de böyle bir şey yaparak aslında o direnişe bir ateş yakmak lazım. Ya da elimizden ne geliyorsa. Şimdi hep Büşra Hoca şeyler işte elimizde bir taş olmalı ve o taş bir hedefe doğru gitmeli. Yani bizim elimizdeki o taşımız ne? Elimizdeki taşımız işte sizin gibi dijital bir ribat mı kurmak, işte bizim gibi bir grup kurmak ve bir proje çıkarmak, işte Kudüs'üne birini göndermek, oraları birlikte o coşkuyu yaşatmak mı? İşte hitabet sanatınız çok iyidir, bununla ilgili bir YouTube kanalı mı kurmak, işte bir kitap mı yazmak, çocuklarla ilgili bir proje mi geliştirmek? Yani bu neyse, sizin elinizdeki taş neyse bununla ilgili hem kendinizi geliştirip hem de Kudüs ekseninde neler yapılabilir bunu düşünmek lazım. Çünkü oralar için yapacağımız çok fazla şey var. Oralar bizim topraklarımız, onlar da zaten bunu söylüyor. Musa abimiz vardı, özellikle çok duygusal bir konuşma yaptı Kudüs'ün avlusunda. Musa abi e, yani buralar sizin dedi. Buralar sizin. Ve sonrasında da şöyle bir diyalog geçti. Hani Kudüs'e bir defa gidilir
ve sonrası hep dönüştür. Yani orası bizim evimiz. O yüzden hem orayı yaşatmayı, evlerimizde de hem yaşatmayı sağlamalıyız, hem de bunun için bir şey yapmalıyız. Hani illa gidemiyorsak zeytinyağımız olmalı. Yani o zeytinyağımız ne, bunu bulmamız gerekiyor. Evet. Yani elimizdeki taşı atmak gerekiyor. Herkes kendi istidadına göre bu alanda Evet. neler yapabilir buna bakması gerekiyor. Çok güzel bir İlla yer. yapılacak bir şeyler vardır. Evet. Çünkü gerçekten herkesin illa yapacağı bir şeyler vardır. Yeter ki isteyelim gerçekten. Oralar için bir şeyler yapmak isteyelim. Çok teşekkür ederiz Sevda Hanım. Son olarak eklemek istediğiniz bir şeyler varsa birkaç dakika daha dinleyebiliriz. Teşekkür ederim. Yani çok güzel bir oluşum bu. Buradan Şevval'e de teşekkür ediyorum. O davet etti. Benim Kudüs Refik'imdi kendisi. Bizim birlikte gittiğimiz grup da çok özel bir gruptu. Gerçekten çok farklı arkadaşlar vardı ve şey de oldu. Benim de yükselmemi sağladı diyebilirim. Yani şöyle, birlikte gittiğimiz grubun etkisi, Kudüs'le alakalı neler yapılabilir? Bu insanlar neler yapmışlar? Nasıl gelmişler? Yolları ne? Onu da öğrenmenizi sağlıyor. Yani o refiklik, yol arkadaşlığı bambaşka bir şey. Orada Allah yolunda ve Mescid-i Aksa için birlikte yol alan ve birbirini kollayan, birbirlerine sarılan, tutunan insanlar var. Çünkü hani her birimizin hareketi diğerimizin risk almasına sebep olabiliyor. O yüzden orada biz birlikte birbirimize tutunduk. Müslüman kardeşliğiyle Mescid-i Aksa'yı görmek için yola çıktık. Bu ayrı bir tat. Yani birbirimizi aslında özelde tanımıyoruz ama herkes birbirini tanıyor gibiydi mesela. O yüzden ben çok özel bir gruba da denk geldiğimi düşünüyorum. Bu da bu anlamda da çok güzeldi. Mihmandarımız olarak Büşra Nur Hoca'yla da hala irtibatım devam ediyor. Hatta biz Konya'ya gittik, böyle sonrasında bir Kudüs refiklerimizle de görüşme de yaptık. Yani ümre arkadaşlığı, dostluğu oluyor ya sonrasında birlikte hacca giden insanların. Bizimki de öyle gibiydi. O yüzden artık etrafınızda bir Kudüs'ün çevrelediği bereket oluyor ve o bereket bence hayatınıza yansıyor. Ben Kudüs'ün bereketiyle sonrasında yaşadığım şeyleri biraz ilişkilendiriyorum. Allah bize defalarca kez oralara gitmeyi ve oraların e, fethini nasip etsin. Çocuklarımızla orada namazlar kılmayı ve özgür Filistin'i nasip etsin. Bunları görebilmeyi nasip etsin. Amin, amin. Çok güzel dua ettiniz Sevda Hanım. Tekrardan çok teşekkür ediyorum. Şimdi Esra Rica Hanım'a geçelim. ederim. Ben teşekkür ederim sizlere. Esra Hanım sizinle devam edelim isterseniz. Siz kendinizi tanıtır mısınız? Selamünaleyküm. Sesim geliyor değil mi? Evet, geliyor. Öncelikle Sevda Hanım gerçekten çok güzel konuştu. Diline sağlık. Amin demek istiyorum duasına da. Teşekkür ederim. Selamünaleyküm tekrardan. Ben Esra. Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünü yeni bitirdim. Hataylıyım. Bu şekilde. Biraz gidiş sürecinden bahsedebilirsin Esra istersen. Gidiş sürecim, benim gidişim şöyle oldu. Biraz yaklaşık bir yıl kadar yurttaki arkadaşlarımın işte düzenledikleri, Allah razı olsun hepsinden, böyle dersler vardı. O derslerde işte yavaş yavaş Kudüs hakkında, Filistin hakkında, El Halil hakkında yavaş yavaş dersler yaptık. Elhamdülillah böyle bir yıl kadar bir sürede ve ben sürekli olarak aileme işte durumun ciddiyetini ve aslında Kudüs'e gidebileceğimizi, Kudüs'e gitmenin gerçekten önünde ciddi engeller olmadığını, yani bir turist gibi Kudüs'e gidebildiğimizi öğrendikten sonra ve Kudüs'e gitmenin aslında çok önemli, çok kıymetli olduğunu öğrendikten sonra artık ailemi bu konuda biraz darlamaya başladım. İşte gitsem nasıl olur falan gibi. Önce çok istemediler. Biraz sürdü bu durum. Ben de işte zaman zaman turlar oldukça söylüyordum ama bir yerden sonra çok da yani sözümün tesiri olmuyormuş gibi hissetmeye başlamıştım. Sonrasında İlknur Koç Aytaç Hoca'dan şey duymuştum. 313 Ayetel Kürsi. Kudüs'ün bu şeydir, Bedir Ashabı'nın sayısı zaten biliyorsunuz. Bu gerçekten tesirli bir şey. Yani herkese öneririm bunu. 313 Ayetel Kürsi. Ben buna böyle başladım. Yani aslında biraz zor oluyor. Ayetel Kürsi uzun da bir sure biliyorsunuz. Bir ayet. Elhamdülillah bu da böyle başladım. Bir yandan da artık kendim işte bu derslere devam ediyorum olabildiğince. Dedim ki artık hani ben buradan bir şeyler yapayım. Eğer olmazsa da olmaz. Nasip. Yani içime o şeyi koy, yani elhamdülillah içimde o vardı yani o işte gideceğim fikri, düşüncesi, kararı. Allah'a bıraktım yani oradan sonra artık.
Sonrasında çok şükür arkadaşlarım, yine yurttaki arkadaşlarımın desteğiyle bir Kudüs Kumbarası'yla gitmek nasip oldu. Onların böyle ilgilendirmesiyle. Kudüs Kumbarası'yla elhamdülillah 7-12 Mayıs'ta 2026'a gitmek nasip oldu. Çok yeni gittim döndüm. Bu şekilde. Biraz imtihanlıydı benim gidişim. Sınır kapısında biraz bekletildik. Ama ondan sonra çok şükür yani nasip oldu. Mestak'ta gitmek çok çok iyi geldi yani. Şifa oldu. Böyle. Peki Esra, ben senin gidiş sürecine de birazcık haberdar olduğum için şöyle bir soru yöneltmek isterim. Yani isim benzerliğinden dolayı biraz bekledin sınırda. O sırada böyle hani kavuşamama gibi bir korku kapladı içine ve sonra Nebi Musa'ya gittin. O anda neler hissettin ve yine Mescid-i Aksa'ya gidince neler hissettin? Biraz bundan bahseder misin? Nebi Musa, ben birçok kişiden bunu dinlemiştim. Şimdi Hazreti Musa'nın işte Kudüs'e giremediğini işte biliyorsunuz, orada metfun, bir taş atım mesafede. E, Bu yaşadığım tüm zorluklar sonra yani biz de orada Yahudiyle bir şey yaşıyoruz yani işte psikolojik şey yaşatıyorlar orada yani bekletiyorlar. Yani orada hoş karşılanmadığını, aslında orada istenmediğini ve mümkünse bir daha oraya gelmemenini sana böyle hissettirmeye çalışıyorlar. Seni oradan uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Ve bunu yaşadıktan sonra yaklaşık 3 saat sürdü yani biraz bekledik. Yani o sorguya vesaire aldılar ama yani ortada bir şey yoktu zaten. Elhamdülillah ben de hazırlıkla gitmiştim. Rabbime şükür. Yani oturuyorum. Sağ tarafta LMB'ye gidenler bilirler. Sağ tarafta oturduğum yerin sağ tarafında bir Kuvvetü Sahra fotoğrafı var. Yani inanamıyorum onun orada olduğuna. Çünkü Kuvvetü Sahra yani bizim için kıymetli olan bir şey. Onlar için aslında orada kıymetli olan bir yerdi yani sonuç olarak. Böyle orada Kuvvetü Sahra fotoğrafı var. Ben dua ediyorum falan böyleydi. Yani elhamdülillah geçtik çok şükür. Ve sonrasında Nebi Musa'ya gittiğimde çok şey hissettim içimde. Yani Hazreti Musa da çok işte Yahudilerin şeylerine, zulmüne maruz kaldı, farklı sıkıntılar yaşadı. Yani böyle içimde o çok şey vardı yani. Uygulandım. Sonrasında elhamdülillah Mescid-i Aksa'ya girebilince geçti. Yani çok çok daha rahattım ve orası böyle şifa gibi geldi bana. Gerçekten unutmuşum sorguda sorulan şeyleri, oradaki beklediğimiz psikolojik durumları vesaire unutmuşum. Sonrası Türkiye'ye geldiğimde hatırladım yani. Tamamen her gün o koştur koştur Mescid-i Aksa'ya gitmek çok çok iyi geliyor insana. Yani psikolojik açıdan da ya ben bunu Medine'de de yaşamıştım. Yani sürekli olarak yani tek amacının mescide gidip dua etmek, namaz kılmak yani bu sürekli bunun yaşanması gerçekten insana çok iyi geliyor. Çok şifalandırıcı oluyor. Bu şekilde olmuş yani. Gidiş imtihanlı oluyor genelde ama elhamdülillah sonuçlar yani o sonuçta motivasyonum Mescid-i Aksa'ya ulaşmak ve orada kardeşlerine bir arada olmak. O yüzden geçiyor yani. Hepsi çok güzel geçiyor. Evet, elhamdülillah. Esra, kulaklığın varsa çıkarabilir misin acaba? Onu söyleyeyim. Çıkarayım ben bir. Tamam. Ben de o sırada birazcık Esra'nın kendi gözümüzden gidiş sürecinden bahsetmek isterim. Kendisi gönderdiğimizde böyle şey, hani ailesi dinlememişti. Ses verebilir misiniz? Gel canım, geliyor mu sesim? Şu an çok daha net ve güzel. Biraz. Ee, Tamam. İşte bir yıl boyunca beklemişti. Sonra 313 Ayet-el Kürsi derken sınırda da hani böyle biraz bekletilince ki bunun da hiçbir şeyi yok yani. Tamamen hani o an yaşanması gereken bir şeydi. Doğal bir süreçti. Ya buna hazırlıklıydık zaten. Yani konuşurken arkadaşlarımla o yüzden zaten hazırlığımı yapıp gitmiştim. Telefonum vesaire hazırlamıştım. Yani o an sakin kalıp Allah'a dayanıp gerçekten yani çünkü gireceğiniz varsa nasipte varsa girersiniz. Nasipte yoksa da gerçekten yani Allah'ın izin vermesiyle alakalı tamamen. Ben sorumu şöyle yöneltmek istiyorum. Yani bu haftanın sorusuyla aslında ne kadar uyumlu olduğunu görüyoruz. Peki senin için direniş neydi Esra? Ya gerçekten Mescid-i Aksa'ya gitmek zaten başlı başına direniş temelli bir şey. Yani orada işte o kapılar, işte kapı gezmek vardır. Yani o kapıları o kapıdan alınmadın diğer kapıya gidiyorsun. İşte gerekirse işte Şam Sahire kapıları arasındaydık biz genelde. Gerekirse işte Şam'dan çıkıyorsun Sahire'den yine geliyorsun falan. Orada bir hani tur atma durumun oluyor. Yani orada sana işte giremezsin dendiği halde Allah'a güvenip tekrardan tekrar tekrar kapılara dayanmak. Onun dışında da yani dediğim gibi tamamen bir direniş. Ben direniş için yani direniş dendiği zaman aynı zamanda Kudüslü kardeşlerimizin de gözünden bakmak istedim yani. Ve onlar için o hem
şeyler oradaki bulunurlukları yani orada her şeye rağmen yaşamaya ve mescitlerini korumaya devam etmeleri, aynı zamanda da beklemeleri, yani Kudüs'ün fetholunacağı günü oraya böyle sahip çıkarak beklemeleri benim için gerçekten hani tam bir direniş göstergesi. Ben de senin hikayeni gördüğümde gerçekten bazen direniş sabretmektir diyorum. Sen de böyle söylemiştin. Maşallah. Peki direniş demişken El Halil'den biraz bahsedelim. Sizin El Halil ziyaretiniz nasıldı? El Halil, ben Hazreti İbrahim'i ziyaret edebilmek konusunda gerçekten çok şeydim, hani çok farklı istedim. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de bir sürü duası var Hazreti İbrahim'in. Hazreti İbrahim yaşadıklarını görüyoruz ve çok övülen, çok güzel bir peygamber. Gerçekten seviyorum, yani Hazreti İbrahim'e bir sevgim vardı. Oraya gittiğimiz zaman o nedenle ben mutluydum ve hani o kabileleri ziyaret edilmemiz sebebiyle. Ama bunun yanında, yani şunu bilenler biliyorlardır, Hazreti İbrahim'in sandukasının o bulunduğu yere girebiliyoruz. Arada bir duvar var ama yani duvar demek istiyorum ona, hiç şey gibi değil, yani ahşap falan değil, bayağı betondan gibi. Böyle bir tıklattığınızda sesi böyle bir tok geliyor yani. Ve öteki tarafında da maalesef Yahudiler var ve biz oraya gelip oturduğumuzda orada böyle böyle bağırarak, çağırarak kendi ibadetlerini güya yapmaya çalışıyorlardı. Ben tam böyle, bizim tarafımızda da bir cam var, bir açıklık var. Oradayım ve içeriye bakıyorum, işte Hazreti İbrahim'e kabrine dua ediyoruz, ihlas okuyoruz vesaire. Sonra diğer tarafta tam olarak diğer camı görüyor. Yahudilerin tarafında da bir cam var. Ve böyle bir Yahudiyle karşı karşıya geldik ve böyle gerçekten orada böyle bir o direnişi bir hissettim gerçekten yani. Onlar da oradaydı ve yani ben bakışımı çekmeden asla çekmedi bakışını. Böyle kaldık yani karşılıklı. Onlar oradalar maalesef. Gerçekten bir topluluk olarak oradalardı yani. El Halil'in, yani halkının o bu şeyde yaşanan, El Halil Camii'de yaşanan maalesef bölünmenin dışında El Halil halkının o halde olması, çocuklar yani gerçekten bizi böyle selamlamaya çıkan, kapılara çıkan çocuklar vardı. Ama onun dışında işte maalesef esnaftan alışveriş yapamadık biz. Aslında destek olmak istiyorduk. Çünkü tam Mescid-i Aksa'nın kapanmasından sonra gittik. Ve işte doğal olarak hani çıkışımız çok zor olacaktı falan gibi derken biz orada maalesef esnaftan alışveriş yapamadık ama oraya desteğimizi yaptık yine. Rehberimiz vasıtasıyla. Bu şekilde yani oradaki o aslında izzetli halkın bu halde olması, yani yani o insanlara yardım etmek istemek, o insanlara bir şey almak istemek, aynı zamanda hani yapamamak, bunlar gerçekten üzücü yani. El Halil gerçekten bu anlamda bir gerçeği var, yani El Halil gerçeği var. Üzücü. Ama yani orada peygamberlerimizin ve eşlerin metfun olduğu gerçeği gerçekten orayı benim çok sevmemi sağlıyor yani. İnşallah özgür olduğu, ezanlarının böyle 5 vakit ezanının okunduğu, namazını kılındığı günleri inşallah görürüz. İnşallah, inşallah diyelim. Peki Mescid-i Aksa'ya dönecek olursak, orada böyle seni en çok mutlu eden komik bir hatıran varsa onu dinlemek isteriz. Beni çok mutlu eden, ya benim Mescid-i Aksa'ya her girişim beni çok mutlu etti gerçekten. Yani çünkü zaten Mescid-i Aksa'ya girebilmek için dualar ediyordum yani. Ve birçok arkadaş yaşamıştır. Bazen mesela hiç askerler hiçbir şey demezler. Direkt geçersin kapıdan. Bazen işte sorarlar, geçemeyecek gibi olursun, geçersin. Bazen de geçemezsin tabii ki. Ama böyle o her geçişimiz benim için gerçekten çok büyük bir şükür ve mutluluk kaynağıydı. Onun dışında bizim Babürrahme Mescidi'nde bir akşam yemeği yeme imkanımız oldu. Normalde pazartesi ve perşembe günleri iftar veriyorlarmış. Arkadaşım söyleyince biz pazar günü galiba akşam yemeğini yedik. Arkadaşım söyleyince demişler ki o zaman size de gitmeden bir sofra kuralım. Ve gittik yani her şey çok güzel, bir sürü şey, yani Sevda'mın da söylediği gibi bir tepsi vardı, böyle içi her türlü meyve dolu yani. Burada yani bizim örnek alacağımız bir misafirperverlik var gerçekten orada. Yani biz orada oturduk tüm grup arkadaşlarımızla ve orada bir kaynaştık yani. Orada böyle bir sanki Mescid-i Aksa özgürmüş ve biz sadece işte gitmişiz Babürrahme Mescidi'ne ve Babürrahme Mescidi hiç sıkıntılı bir yer değilmiş gibi. Oturduk orada, yemeklerimizi yedik, birbirimizle konuştuk, şakalaştık. Böyle çok güzeldi yani. Gerçekten çok güzel geçti. Orada böyle her şeyi unutmuş gibiydik ve orayı böyle tamamen sahiplenmiş gibiydik. O akşam yemeği benim için ayrıdır yani. Ve oradan çok bir fotoğrafımız var. Sadece hani namaz kılarken böyle çekilmiş küçük, normalde onu bile çekmeyin demişler. Onu bile kalmasın telefonunuzda demişlerdi. Babürrahme Mescidi'nde olduğu için.
Böyle yani o anı benim için çok özeldir. Peki şunu sormuş olayım. Senin gibi gitmek isteyip de engelleri olanlara ne tavsiye edersin? Ben 313 Ayetel Kürsi'yi kesinlikle tavsiye ediyorum. Yani eğer zor gelirse şöyle yapabilirler. Ben namazlardan sonra sayıyordum mesela. Namazlardan sonra Ayetel Kürsi'yi okuyoruz yani. Sonrasında işte oraya bir, iki, üç böyle gerçekten artıyor ve ben gerçekten bittikten sonra gittim. Yani bitti. Sonrasında böyle bir Kudüs Kumbarası imkanı çıktı ve gittim. Yani elhamdülillah. Onun dışında yani ilim açısından kendini geliştirmek, yani ilim ribatını iyi tutmak bence önemli. Yani bu konuda çabalamak. Çünkü bildiğin yeri sevmeye başlıyorsun. Bildiğin yere gitmenin o motivasyonu artıyor içinde. O yüzden ben mesela kamplara katılmıştım kendi adıma. İşte duyduğum, gördüğüm kamplara katılmaya çalışıyordum. Genelde ücretsiz oluyor bunlar zaten. Veya ücretliyse de Kudüs'e gidiyor bunun ücreti. Böyle şeyler araştırmak, yani buna hemhal olmak, biraz bilmek gerçekten hem insanın yani Allah'ın şeyini de rahmetini de uyandırıyor bu şekilde diye düşünüyorum. Oradaki insanları düşünmekle, orayla hemhal olmakla. Yani bunlar yapılabilir. Onun dışında tabii ki dua etmek, yani olabildiğince hemhal olmak önerebileceğim şeyler. Peki Aksa deyince, Kudüs deyince senin aklına gelen ilk böyle 3 kelime nedir? Bunu sormuş olsam. Tabii ki Miraç. Öncelikle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin oradan miraca yükselmesi. Onun dışında ben beklemek geliyor, işte Kudüs'lü kardeşlerimiz o anlattığım direnişleri. Aslında yani Hazreti Yusuf'u babasının bekleyişi gibi böyle bir o bekleyiş yani. O güzel bekleyiş yani dinamik bekleyiş. Ve onun dışında da bereketin merkezi yani. Gerçekten bereketin merkezi. Yani oraya gittiğin zaman her anlamda ve hayatına da sonrasında döndüğünde kattığın bir bereket var. Giden pek çok insandan yani bunu görebilirsiniz, duyabilirsiniz. Elhamdülillah oraların bir bereketi var yani. Bu şekilde. Sevda Hanım, aslında bu soruyu size de sormak isterim. Yani sizin Kudüs deyince aklınıza gelen 3 kelime nedir? Tarif eder misiniz? Benim de ilk Miraç geliyor. Yani orada o kutlu olay geliyor aklıma. Ve özellikle hani o Miraç döneminde de e, gitmek istiyorum Kudüs'e. İnşallah tek gelir orada ve umut geliyor benim aklıma. Çünkü oradaki insanların umudunu gördüm orada. Yani biz uzaktan bile bazı şeyler bizim için çok zorken onlar o olayların içerisinde umutlular, mutlular, mutlu kalmaya çalışıyorlar, yaşamaya çalışıyorlar. Çocuklarını o bahçede büyütüyorlar. Hala hani birilerini bekliyorlar. Birlikte oluyorlar, ribat tutuyorlar. Oraları boş bırakmamaya çalışıyorlar. Her ne olursa olsun. Yani hani gördünüz Mescid-i Aksa kapatıldığı dönemde de en son kapatılışında insanlar dışarıda namaz kıldılar. Yağmurlarda namaz kıldılar. Yani bu çok yüce bir gönül gerçekten de. Ve üçüncü olarak da direniş, hani oradaki direniş inşallah hani bizim ruhlarımıza da yansısın. Çünkü o insanlar çoğu zaman işte ölümü pahasına oraya sahip çıkıyorlar. İşte şu an Gazze'de olan şeylerin hepsi Mescid-i Aksa için. Oradaki her şey hani bizim de aslında bizim için de direniyorlar, böyle söyleyeyim. Çünkü Mescid-i Aksa hepimizin, hani Müslümanların orası. İnşallah fethini görmek nasip olur hani bu dünyada. Bize de dünya gözüyle nasip olur ve yakındır diye düşünüyorum. Bizim de her zaman umudumuz var. Bizim de miracımız oralar. Gerçekten bizim de bir direnişimiz olması lazım. Bu kelimeler bizde yansıması lazım bence Mescid-i Aksa konuşulduğunda. Evet, yani bu soruyu özellikle sormak istedim. Çünkü herkesin yaşadığı Kudüs farklı oluyor. Bunu da görmüş olduk. Peki Esra, son olarak sana şunu sormuş olayım. Gitmeden önceki Esra ile döndükten sonraki Esra'nın arasında bir fark var mıydı? Neler değişti hayatında? Gerçekten bir fark var. Şöyle, ben Kudüs'e gitmeden önce yani oranın ne kadar değerli olduğunu, oraya gitmenin ne kadar önemli olduğunu dediğim gibi bir bilgim vardı yani. Yani orayı sevmek, nasıl diyeyim, bu insanların çok sevdiğini görebiliyordum. Yani gerçekten insanlarda böyle taşan bir sevgileri vardı ve öyle bir istekle anlatıyorlardı ki orayı, öyle bir sevgiyle anlatıyorlar ki bazen bunu anlamak zor olabiliyor yani. Bunu birinin umre anılarını dinlemek gibi düşünülebilir yani. Ama oraya gittiğim zaman
orada sadece dolaşmak ve işte Şam sahile kapıları arasında gidip gelmek veya işte o Mescid-i Aksa'nın kapıları arasında gidip gelmek insana yani benim çok daha önce tatmadığım böyle bir sevgiyi içime verdi. Yani ben oradayken o sevgi oluştu yani. Gerçekten ben profil fotoğrafımı, telefonumun işte kapak fotoğrafını böyle başka bir şey yapmak istemiyorum. Hep Mescid-i Aksa, Mescid-i Aksa olsun, Mescid-i Aksa'yı göreyim. Böyle hisler ve birçok insanda da bunu görüyorum. E, Yani bu oluştu öncelikle. Onun dışında gerçekten o insanların gidip gözlerinin içine bakmak. Yani orada Kudüs'te gerçekten ribat tutan, gerçekten Mescid-i Aksa'yı kendi evleri gibi sahiplenmiş insanlar olduğunu gidip görmek, o insanlara dokunmak, gözlerinin içine bakmak, o insanlarla konuşmak, selamlaşmak insanı böyle anlıyorsun. Gerçekten benim kardeşlerim orada bunu çekiyor. Yani ben buradan bir haber duyduğum zaman işte Mescid-i Aksa'nın işte şu kapısı kapatılmış, Mescid-i Aksa'da ezan, yani gerçekten ben artık anlıyorum. O hissediyorum yani onu. Orada kim ne yaşadı yani bu daha bir anlayabiliyor bir durumda ve böyle e, yani e, daha anlaşılır oluyor oradaki yaşananlar. Ve orada bir parçanı bırakmış gibi oluyorsun. Ve bir grup gittiği zaman Mescid-i Aksa'ya artık şey diye düşünüyorum hani elhamdülillah birileri nöbeti devraldı. Orada birileri var, orası boş değil. Çünkü Yahudi Türk'ü yani sevmiyor. Bizleri gerçekten sevmiyorlar. Bunu kapılarda görebilirsiniz, sınır kapılarında görebilirsiniz. Ve onun dışında da kardeşlerimizi gördüğünde gerçekten çok mutlu oluyorlar. Bu böyle bir şey oldu, bende yansıması oldu. Onun dışında da benim hayatımda direkt ben gerçekten sıkıntılı, yani sıkışık bir döneminde gittim. Mezun olacağım zaman da işte tez dönemi vesaire deneyler yapıyorduk. Elhamdülillah Allah gerçekten çok kolaylaştırdı benim işlerimi. Yani o sıkışıklık içerisinde bir rahatlık vardı benim için gerçekten. Bir o bereketini çok hissettim üzerimde. Böyle çok şükür. Yani senin söylediklerinden de aslında ümmet olma bilincinin yerleştiğini anlıyoruz. Evet. Evet kesinlikle. Yani o organın organ ol hani bir bütünü bir bedeni oluşturması metaforunu gerçekten insan anlıyor. Yani orada kardeşim bir şey olduğunda ben de orada olabilirdim veya işte benim kardeşim göz göze baktığım insan, elini tuttuğum insan oradaki olabilir yani bunu yaşayan. Bunu anlıyorsun. Daha bir somutlaşıyor olaylar. Peki sence şöyle bir şey sorayım. Beytülmakdis davasında bu ümmete düşen görevler nedir? Yani bize ne tavsiye edersin? Neler yapalım? Son olarak da bunu yöneltmiş olayım. Bunu hocalarımız güzel cevaplıyor. Ben de bendeki şeyleri söyleyeyim, düşündüklerimi. Bence dediğim gibi öncelikle ilim ribatı kısmını yani gerçekten öğrenmek oraya gitmeyi sizin için kolaylaştırıyor ve oraya gittiğiniz zaman bildiğiniz şeyleri görüyorsunuz işte Musa pardon Davut Mihrab Hazreti Davud'un işte Adalet Kürsüsü'nü kurduğu yer işte Kubbetüs Sahra oradaki o Mescid-i Aksa'nın tüm alanının aslında 144 metrekare işte o dönümlük yerin aslında işte her alanının Mescid-i Aksa olması, her alanının çok değerli olması, her alanda kıldığın namazın eşit değerde olması gibi. Yani böyle bu bilgilerle gitmek hem orayı sevmenizi sağlıyor, oranın önemini gerçekten bilmenizi sağlıyor. İlim ribatı gerçekten bence önemli. Başta gerçekten ilim kısmını iyi algılamak, iyi öğrenmek. Onun dışında da yani tabii ki gidilebiliyorsa gitmek, yani gitme kısmını biraz zorlamak. Yani gitmek için somut bir şey yapmak, pasaport çıkartmak olabilir. Gitmek için öğrenmek de olabilir bu arada. Yani ben gitmek için öğreniyorum. Niyetini ortaya koymak. Gerçekten Allah kolaylaştırıyor diye düşünüyorum ondan sonrasını. Ve böyle yani Kudüs'ü öğrenip anlatmaya çabalamak bizim ümmet olarak İnşallah yani yapabileceğimiz şeylerden biri şu an. Böyle şeyler söyleyeyim. Çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir yayındayız. Teşekkür ederim. Söylemek istediğin, eklemek istediğin bir şey olur mu? Benim bu Ramazan ya da geçen Ramazan şu an tam hatırlayamıyorum. Bu Ramazan olması lazım. Denk geldim ve sizle de paylaştığım bir şey vardı işte Sena. Salih El Cefaravi'yi biliyorsunuzdur. Ben kendisi gerçekten severim. Allah rahmet eylesin. Şehit gazeteci. Onun kardeşi şöyle bir şey yazmıştı. Ramazan bayramında işte bayramı kutluyor. Kendisinin bir fotoğrafı var ailesiyle ve bayramı kutlamak için attığı bir post Instagram'da. Ve şöyle yazmış. İnşallah bir sonraki bayramımızda Mescid-i Aksa'da namaz kılmak nasip olur. Yani
Biz Mescid-i Aksa'ya gidip namaz kılabilecek bir durumdayız elhamdülillah. Yani İlnur Koçaytaç hocamız söylediği için bunu bu şekilde söylüyorum. Yani gerçekten turist gibi gidebiliyoruz. Yani otellerimiz var. Otele gidiyoruz ya, biz teheccüd vakitleri elhamdülillah o kadar rahat bir şekilde gittik ki. Hatta şeyimizdeki e, otelimizin işte otelde şeyde duran, girişte duran abi şey demişti, ya ben girebileceğinizi düşünmüyorum ama hani çok dikkatli olun ve gidin, hani teheccüd vakti gönderiyor bizi saat 3 falan. Gittik ve girdik. Silsile kapısına öylece girdik yani elhamdülillah. Yani işte Ali'nin dediği şeye geri dönersem bu şekilde söylemiş. Yani gidin ve Rabbim bir sonraki bayramda bize Mescid-i Aksa'da namaz kılmayı nasip etsin. Biz elhamdülillah gidebilecek bir durumdayız. Yani Türkiye açısından da biz şeyden sonra, kapatmadan hemen sonra gittik ve gerçekten rahattık. Bizden sonraki grup biraz daha zorlandı. İşte bayram dönemleriydi maalesef Yahudilerin. Ama bizim gittiğimiz zaman bile yani biz bir kapatmanın arkasından gittik, savaşın arkasından gittik. Ve yine de çok rahattı elhamdülillah. Yani ben gidebilecek olanların gerçekten hani gittiğinizde anlayacaksınız ki, yani gittiğinizde şey diyeceksiniz, daha önce gitmeliydim, daha önce bilmeliydim buranın kıymetini, bu güzelliği görmeliydim. Yani ben Kubbetüs Sahra'yı ilk gördüğümde şey dedim, hani bu bir düzlem ve üzerine kondurulmuş sanki. Yani gerçek değil gibi, o kadar güzel yani ki mescidin her yanı böyle. Yani o yüzden gitmeye çabalamak, gidemiyorsak da bunun için böyle niyetler almak ve güzel işler yapmak. Allah Rabbim hepimize nasip eylesin. Kolaylaştırsın hepimizin işlerini. Ve ben son olarak şunu söylemek istiyorum. Biz aslında onların iyiliğine bir şey yapıyormuşuz gibi hissediyoruz hep. İşte onlar kurtulsun, işte oraya özgürlük yaz. Tabii ki bizim niyetimiz aslında bu. Ama bunun dışında biz kendi kurtuluşumuz için yapıyoruz bir yanda da bunu. Yani kıyamet günü benim için çok önemliydi. Bu kıyamet günü yani ben bir şeyler yaptım. Kardeşlerim orada zulüm görüyordu. İzledim ama sonrasında hani bir şeyler yaptım. Elimden gelen buydu. Bunu yaptım diyebilmek için. Elhamdülillah nasip oldu. Rabbim isteyen herkese tez zamanda, çok yakın zamanda nasip eylesin. Böyle. Amin, amin. Çok teşekkür ediyoruz kıymetli Ben katkılarınız. teşekkür ederim. Sevda Hanım, sizin de eklemek istediğiniz bir şey varsa son olarak alabilirim. Evet, teşekkür ediyorum. Ben de katılmamı sağladığınız için şey var. Kardeşim çok önceden söylemişti. Anca nasip oldu bana. Bir de burada Sena ve Esra ikinizin hani varlığında şeyi söylemek istiyorum. Ben Kudüs sevgisi bana çok sonradan gelen bir sevgi. Hani keşke sizler gibi böyle gençken bu sevgiyle hemhal olsaydım, çok daha farklı olabilirdi belki. O yüzden böyle hani siz gençleri görünce onların bir şeyler yaptığını, kendi işte taşlarını attığını ya da zeytinyağlarını oraya gönderdiğini veya kendileri gittiğini, hani bu kadar, mesela Esra da çok dolu dolu şeyler anlattı maşallah. Daha öncesinde de zaten birçok işte o ilim ribatından kendini doldurduğundan bahsetti. İnşallah hani gençleri de böyle görmek beni çok mutlu ediyor. Böyle oluşumlarla, işte dijital ribat gibi oluşumlarla özellikle gençlerin de dikkatini çekmek ve onların o küçüklükten işte çocuklarla gitmek, mesela az önce de bahsettim. Sonrasında gençler, işte bizim de grubumuzda genç arkadaşlar vardı, doktor arkadaşlar vardı, işte üniversiteden arkadaşlar vardı. Böyle onların bilinçli olduğunu görmek gerçekten aşağıdan bir nesil geliyor dedirtiyor. Hani Selahattin Eyyubiler belki de bizlerden çıkacak gerçekten. O anlamda çok iyi ki varsınız. Yani böyle sizin Allah gibi razı olsun. gençler umut oluyor hakikaten de. İnşallah daha da çoğalarak varlıklarınız Amin. devam, böyle birlikte çalışmalar yapalım inşallah diyorum. Amin inşallah. Böyle çok çok birleşip Kudüs'e gidelim. İnşallah bugün yaptığımız Amin. dersimiz de çok çok kişilerin gitmesine sebep olur diyeyim. Allah Amin. sizden razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz kıymetli katkılarınızdan ötürü. O zaman Allah'a emanet olun diyeyim. Hayırlı akşamlar. Allah razı olsun. Hayırlı Hayırlı akşamlar. akşamlar olsun.